Evet arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz bayramın son günü. Size çok iyi haberler vermek isterdim. Fakat ülkemizdeki dolar kurundan dolayı Apple cihazlarının hepsine zam geldi. Şimdi bunları sizlerle birlikte hep birlikte incelemeye çalışacağız. Sizlere bir Excel çalışması dosyası şeklinde hazırladım. Daha önceki zamların ne kadar geldiğini ve bugün gelen zamların sizlere nasıl etki ettiğini göstermek adına. Şimdi şu şekilde Excel'e girelim. İlk başta iPhone'lara bakalım gençler. En son 8 Haziran'da biliyorsunuz bir dolar yine yükselmeye başladığı zamanlarda yine bir zam gelmişti. SE 64 GB'lık modeli o dönemler 21 liraydı. Şimdi 1 Temmuz'daki yeni gelen zamlardan sonra cihaz 24.999 liraya kadar çıkmış. SE'nin 128'liği 26 lira olmuş. SE'nin 256'lı 30.499 liraya kadar çıkmış gençler. 12 modeline baktığımız zaman 64 GB'lı 36.000 liraya çıkmış. Açıkçası artık şu küsuratları söylemeyeceğim. Direkt olarak size söylemek istiyorum. İşte 8'inde 32 liraymış. 35'e çıkmış. 12'nin 128'liği 37 lira ya kadar, hatta 38 liraya dayanmış. 256'lı 41-42 olmuş. İşte 13 miniye geldiğimiz zaman 36 lira olmuş. 13 mininin 256'lı 40 lira olmuş. 13 mininin 512 GB'lığı 48 bin liraya kadar olmuş. 47.999 lira olarak. Şimdi 13'ün 128'ine geldiğimiz zaman 8'inde 128'lik 35 liraymış. Şimdi 39 lira, hatta 40 lira yani açıkçası. Onun için 256'lı 44 lira diyorum artık buna. 512'li 52 lira olmuş. 14'ün 128'ine geldiğimiz zaman 47 buçuk olmuş yani açıkçası. 14'ün 256'lı 51 499 olmuş. 14'ün 512 GB'lığına baktığımız zaman zaten en çok da bu model satılıyor şu anda. Etrafımdaki arkadaşlarım çoğunda da bu var. 59 lira 499 liraya çıkmış, 53 liradan. Düşünün bakın aradaki farkı. iPhone 14 Plus'a bakıyoruz. 52 buçuk olmuş. Haberiniz olsun. Ondan sonra 256 GB'lı 56 buçuk olmuş. Plus'ın 512'li 64 499 olmuş. Pro'nun 128 GB'lığı 61 499 liraya kadar çıkmış. 14 Pro'nun 256 GB'lığı 65 lira. 14 Pro'nun 512 GB'lığı 73,5 olmuş. 14 Pro'nun 1 TB'lığı 81 499 olmuş. Bu Pro modeli. Şimdi geldik Pro Max modellerine. 8'inde 58 hatta 59 lira olan Pro Max'in 128'liği 65-66 lira olmuş arkadaşlar. 14 Pro Max'in 256 GB'lı ise 62,5'dan 70 lira olmuş yani açıkçası. Pro Max'in 512'line baktığımız zaman ise 69,5'dan 78 liraya kadar çıkmış. Pro Max'in 1 TB'lığı en son gelen zamda 76,5'tu. Bu gelen en sonki zamda ise 86 liralara kadar fırlamış gençler, bilginiz olsun. Sadece bu şeylere gelmedi, yani telefon modellerine gelmedi. Apple'ın tüm cihazlarındaki ürünlere geldi. Şimdi sayfa 2'ye geçelim. Saatlere bakalım. Şu anda en çok satın alınan saatler SE 8 Haziran'da 7,5 liraymış. 1 Temmuz'da 8.600 liraya zıplamış. 8 serisine geldiğimiz zaman 8 Haziran'da 12 liraymış. Bu 1 Temmuz fiyatlarında 13,5 lira olmuş. 8 Haziran'da Apple Watch Ultra 36,5 lirayken şu anda 41 lira bandına kadar fırlamış gençler, bilginiz olsun. Evet, şimdi gelelim AirPods fiyatlarına. Biliyorsunuz müzik dinlemek için çok ideal
Ama fiyatları hiç o kadar da ideal değil. Kaç sene önce çıkmış olan AirPods'un ikinci nesili 8 Haziran'da 3.800 iken 1 Temmuz'da 4.300'e kadar çıkıyor gençler. Üçüncü nesil 5.559 lira oluyor. Üçüncü nesilin MagSafe kılıflı olanı da 6 liraya kadar dayanmış. AirPods'un ikinci nesiline de baktığımız zaman 7.699 liraya kadar fırlıyor gençler. AirPods Max'i zaten anlatmaya gerek yok. 20,5 lira olmuş yani açıkçası. Yazık valla, açıkçası başka ne diyebilirim. Gelelim sayfa 4'ümüze. Sayfa 4'ümüzde iPad'lerin yeni gelen zam listelerini burada sizin için hazırladım. Kalem bunlar ya. iPad'in Pencil 1 ile Pencil 2 ile kalemlerine yeni gelen zamlarda 3.8 lira olmuş ikinci nesil. Birinci nesil 159 lira. Arkadaşlar bu kalem sadece ya. Yazıktır, günahtır ya. Yurt dışında bu fiyatlara araba alıyorlar açıkçası. iPad'in 9. nesil 64 GB'lı 11.800 olmuş. 256 GB'lı 16.800 olmuş. iPad'in 10. neslin 64'lüğü 16 lira olmuş. 256'lı 21 olmuş. iPad mini'nin 64 GB'lığı 18.300 olmuş. Mini'nin 256'lı 23.300 olmuş. iPad Air'ın 64'ü ise 21, 256'lı ise 26 liraya kadar fırlamış gençler. iPad Pro 11'in baktığımız zaman 128 GB'ına 28.500 olmuş. 256 GB'lı 31.800 olmuş. iPad 512'lisinin 38.400 olmuş. 1 TB ise 51.500-600 lira falan olmuş. 2 TB ise 64.800'e fırlamış. 12.9 inçlere baktığımız zaman 40.000 liraya o çıkmış. 128 iPad Pro'ların. iPad Pro'nun 12.9'u 256'lı 43.300 olmuş. 512'li 49.800 hatta 900 diyelim ona olmuş. 1 TB'lı 63.99. 12 inçliğin 2 TB ise 76.300'e kadar fırlamış gençler. Ya bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsini yorumlarda merak ediyorum. Alt tarafa yazabilirsiniz bu arada. Sizin görüşleriniz de önemli benim için. Ve alt taraftaki yorumları okuyan tüm takipçi arkadaşlarımız için. Şimdi zam sonrası MacBook'lara bakmak istiyorum arkadaşlar. MacBook Air'ın M1 işlemcili olan 8 Haziran'da 28 lirayken 1 Temmuz'a gelen fiyatlarda 31.500'e kadar çıkmış. Yazık. 13 inçlik MacBook Air M2 işlemcili 256 GB'lı 8 Haziran'dayken 35.500 iken 39.500'e kadar fırlamış. 13 inçlik MacBook Air M2'nin 512 GB'lı 44 hatta 45 iken 49 hatta 50'ye fırlamış direkt, yani 999'ları geçin yani arkadaşlar. Çok uçuk fiyatlara zıplamış bunlar, bilginiz olsun. Şimdi 15 inçlik MacBook Air M2 işlemciliğin 256 GB'lığına baktığımız zaman 41'den hatta 41.500'den 46.500'e fırlıyor. 15 inç MacBook Air M2 512 GB'lığı 47'den görüyorsunuz 53.500'e kadar fırlıyor. Ondan sonra 13 inçlik M2 MacBook Pro 256 GB'lığı 41.500'den 46.500'e kadar fırlamış. 13 inçlik M2 Pro 512 GB'lığı 47.5'tan 53.500'e fırlıyor gençler. 512 GB'lık 14 inç M2 Pro MacBook ise 63.999'dan 72'ye fırlamış. Çok uçuk fiyatlar. Yazık bizim ülkemizdeki gençler. Vallahi artık bir şey demiyorum. 1 TB'lık 14 M2 işlemcili MacBook Pro'lar 80.000'den 89.500'e fırlıyor. 1 TB'lık olanına baktığımız zaman M2 işlemcili 14 için MacBook Pro'nun
98.999'dan 114.199'a çıkmış. 16 inçliğe geldiğimiz zaman 78.5 iken 512 GB'lı M2'nin 87.990'a çıkmış. 16'lığa baktığımız zaman 84.5'dan 95'e kadar fırlamış. 16'lık biliyorsunuz daha profesyonel ve yeni şeyler yapabiliyorsunuz. 109 liradan 1 TB'lı 123 liraya kadar fırlamayı başarmış ülkemizin kur şartlarında. Evet arkadaşlar, 1 Temmuz'da gelen zamlar bu şekilde görüyorsunuz. Dolar olmuş en son baktığımda 26 küsür, euro olmuş 27,5'muş, 28 böyle bir şeydi. Ülkemizde AirPod ve tüm Apple'a gelen bu son zıplamalardaki kur farkından dolayı zamlar bu şekilde. Artık yapacak bir şey yok. Apple kullanmayacaksınız gibi gözüküyor. Adamlar zorla Apple kullanmayın diye yükselttikçe yükseltiyor. Tabii parası olan alsın kardeşim, sıkıntı yok da. Ama görmüş olduğunuz gibi fiyatlar bunlar bu şekilde. Ben bunu bu şekilde anlatıyorum size ama inanın üzülerek anlatıyorum. İnanın içim kana alayarak anlatıyorum size. Açıkçası şu anda ikinci elde bile fiyatlar işte bu bayramdan sonra ikinci el satış yapan sitelerde de fiyatları buna göre güncelleyeceklerdir. Artık elinde biliyorsunuz iPhone 6s'ler altın fiyatında oldu. 7 veya bu X serileri falan, 8 serileri falan. Bunlar hep artık altın değerinizde. Elinizdeki telefonun, cihazın ne varsa elinizde hepsinin değerini bilin gençler. Hor kullanmayın. Görüyorsunuz fiyatları çok uçuk. Yenisini almaya kalksanız artık bu önümüzdeki askeri ücretle birlikte çalışır durursunuz yani açıkçası. Bir tane şuradan MacBook Pro 1 TB alabilmek için. Neyse gençler, benim çenem düştü. Fiyat listesi bu kadar. Hepinize tekrardan bayramınız mübarek olsun. Hepinize Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.